Merhaba dostlar, ben Ozan. Yaklaşık 5 günlük aranın ardından tekrardan beraberiz. 2 haftadır hala toparlayamadım. Biraz hastayım. O yüzden bu aralar videoların sıklığı azaldı. Ama tekrardan eski düzene oturtacağım. Bu videoda oyun, yazılım, mühendislik veya video edit, grafik tasarım için bir laptop alacaksak alacağımız minimum laptop 4050 olmalı. Bu videoda en ucuz alınabilecek en iyi 4050 laptoplara yakından bakacağız. Burada hem performans odaklı veya büyük ekran isteyen, bataryası iyi gitsin diyenler için kronik sorunları olmayan, ekran kalitesi ve deneyimiyle bu 3 noktada en sağlam cihazlardan bahsedeceğim. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ama laptop alırken nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu laptopların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Sizce bu serinin devamı 4070'li laptoplar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz 4050 laptopumuzla başlayalım. Burada Victus 15'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 12 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu fiyat bandında en sağlam işlemcilerden diyebilirim. 16 GB RAM 8x2 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 4050'nin 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS %45 NTSC'ye sahip. Ekran kalitesi olarak bu fiyat bandında ortalama seviyede ama ekran kartı ve işlemci performansıyla baktığımda bu fiyatlarda en iyilerden diyebilirim. Özellikle de laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız gündelik kullanım için de batarya performansı olarak 35006 en sağlam cihazlardan diyebilirim. İkinci sırada piyasaya yeni giriş yapan Nitro 16'nın aynı kasası, aynı soğutma sistemiyle beraber 15.16 inçlik boyutuyla Acer Nitro AN16 modelini görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Acer Nitro 5'i bu fiyat bandındaki diğer cihazlardan ayıran en önemli nokta ekran kalitesi. 15.6 inç Full HD Plus ve 165 Hz bir panel burada kullanılmış ve Windows 11'in lisansı geldiğinde söyleyeyim. Ekran kalitesi, canlılık, kontrast oranı ve doygunluk tarafında da bir gaming laptopu oranına en üst seviye ekranlardan biri. Eğer grafik tasarımla, Photoshop, video editle uğraşıyorsanız, doğru renkler, kaliteli ekran sizin için birinci öncelik ise oyun içinde kullanacaksanız 140 Watt'lık 4050'yi düşündüğümde Acer Nitro 15 en mantıklı seçenek diyebilirim. Ama hem donanımı hem de deneyimiyle bu fiyat bandında en iyi cihaz olduğu için bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Bütçeniz bu aralıktaysa bence kaçırmayın derim. Üçüncü sırada eğer Acer Nitro 15'in stokları biterse yine bu fiyat bandında benim uzun zamandır önerdiğim ve fiyat performans anlamında da gayet iyi bir cihaz olan Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 DDR5 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. RGB klavyesi, 144 Hz IPS Full HD ekranıyla 30.000 bandında şu anda en mantıklı laptop diyebilirim. Ama bu fiyatlarda çok kalacağını düşünmüyorum. Çünkü normalde zaten bu laptopun 8 GB RAM'li versiyonu bu fiyatlarda. O yüzden bütçe sınırınız 30.000 bandındaysa rahatlıkla alınabilecek bir cihaz. 32 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar da depolama takviyesi yapabiliyoruz. Soğutma sistemi ve kasa kalitesiyle de gerçekten beğendiğim bir cihaz. Dördüncü sırada benim için taşınabilirlik, incelik, hafiflik, kompaktlık önemli. Aynı zamanda ekran kalitesi iyi, performansı sağlam bir laptop istiyorsam bu noktada Asus TUF A15 en mantıklı seçenek. Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panele sahip ve bu ekran %100 sRGB renk gamutuyla beraber geliyor. Ekran kalitesi olarak hem oyun tarafında hem de Photoshop, video edit, render için kullanacaksanız bu ekran oldukça yeterli. 5. sırada ben Lenovo bir laptop istiyorum, kronik sorunu olmasın, aldığımda uzun yıllar kullanayım diyorsan benim de favorilerimden Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Ryzen 7
7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM 16+8 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran tabii ki burada da var. Ama bu laptopun bence en önemli artısı kesinlikle batarya performansı. Gündelik kullanımda ortalama 4-5 saat ekran süresi alabiliyoruz. Hem verimli hem de güç tüketimi az olan bir işlemci. Oyun oynarken, render alırken, şarja takılıyken bile bataryanın azalması gibi sorunlar yaşamıyoruz. 6. sırada benim için büyük ekran birinci öncelik ve fiyat performans olarak alabileceğim en iyi cihazı istiyorum. Ekran kalitesi iyi olsun. Sıvı metal soğutmasıyla beraber piyasaya yeni giriş yapan Acer Nitro 17'yi görüyoruz. Bu laptop şu anda gerçekten kaçırılmayacak bir fiyatta. 17.3 inç ve 4050 kullanan cihazlar içinde düşündüğümde 40.000 bandında en sağlam cihaz diyebilirim. Ryzen 7 nesil işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu fiyat bandında performansla verimlilik düzeyi en dengeli işlemci diyebilirim. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 17.3 inç Full HD IPS 165 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuna sahip. Sıvı metal soğutması, kaliteli kasası ve 4050'nin 140 Watt'lık versiyonuyla bu fiyatlardaki en güçlü, en mantıklı büyük ekranlı laptop diyebilirim. Son sırada da benim için işlemci performansı birinci öncelik. Laptopu özellikle render, mühendislik veya AutoCAD için kullanacaksam MSI Katana 17 bu noktada en iyisi. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonuna yer verilmiş. Burada hem kasa kalitesi hem soğutma hem de kasanın daha da büyük olmasıyla beraber soğutma performansı 4050 laptoplar için de açık ara en iyisi diyebilirim. RGB klavyesi 17.3 inç Full HD IPS 144 Hz paneliyle de beraber geliyor. Bu laptopa 64 GB'a kadar da RAM takviyesi yapabiliyoruz. Fakat bana sorarsanız bu laptopa yükseltme yapmak istiyorsak bence 32 GB RAM bu donanıma gayet yeterli. Dostlar şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem 30.000 ile 35.000 bandında, şu anda bu fiyatlarda performansı, ekran kalitesi, soğutması ve genel deneyimi düşündüğümde alabileceğim en dengeli cihazı istiyorsam Acer Nitro 15 bu noktada öne çıkıyor. Fakat bütçem 35.000 sınırındaysa normalde 38.000 bandında olan, fiyatının düşmesiyle taşınabilirlik, kompaktlık yönünde güçlü, performans anlamında da 35.000 bandının en iyisi kesinlikle Asus TUF A15. 35-40.000 bandında da 24 GB RAM'i, Ryzen 7 nesil işlemcisi ve kronik sorunu olmamasıyla Lenovo bir laptop istiyorsak benim de bu fiyatlardaki favorilerimden Lenovo Lock'un Ryzen 7 işlemcili modeli en mantıklı seçenek. Benim için büyük ekran birinci öncelikse de 17.3 inçlik laptoplar arasında 4050 kullanan en fiyat performanslı laptop açık ara Acer Nitro 17 diyebilirim. Eğer bu aralar büyük ekranlı 4050 bir laptop alacak olsaydım kesinlikle Nitro 17'yi alırdım. Çünkü hem sağlam performansı, kaliteli ekranı ve bu fiyatlardaki en iyi performansı düşündüğümde Nitro 17 baya öne çıkıyor. Fakat bütçem 45.000'den yüksek. Benim için birinci öncelik büyük ekranın yanında alabileceğim en iyi işlemci diyorsan MSI Katana 17 4050 kullanan en mantıklı laptop. Açıkçası listeye de genel olarak baktığımda bu piyasada aldığınız zaman fiyatını en çok hak eden en mantıklı laptoplar bunlardı. Eğer bütçeniz 30 ile 45.000 bandındaysa başka bir 4050 laptopa da bakmanızı önermiyorum. Hem fiyat hem deneyim hem de performansıyla bu 3 noktada en sağlam cihazlardan bahsettim. Tabii ki laptop alırken nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda yaz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Laptop incelemelerinin devamı da size bağlı. Alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.